Son zamanlarda bu işte depresyon, anksiyete gibi durumlar çok fazla gündemimde. Bundan önceki videolarda da yeterince bence konuştum. Çok fazla derine inmek istemiyorum kendimle alakalı. Ama bu videoda biraz daha diğer insanların, benim karşılaştığım, gördüğüm, yakınımda olan, konuştuğum insanlarla insanlarda fark ettiğim bir takım benzer sorunların aslında ne kadar yaygın olduğu ve herkeste ne kadar çok fazla olduğu özellikle son dönemlerde gözüme çarptı. Sadece yalnız olmadığımızı anlamak için ve bunu daha yüksek sesle duyurmak için. Çünkü ben kendimi yalnız hissediyordum. Sanki özellikle bu sosyal medya, işte farklı hesaplarda insanların paylaştıkları, herkesin çok fazla mutlu bir hayatı olduğu yanılgısı. Aslında bunu biliyoruz ama içten içe yine de e, farkında olmadan bence bu yanılgıya kapılıyoruz her zaman. Kimsenin hayatının mükemmel olmadığını, herkesin problemleri olduğunu bilsek de aslında o Instagram'da o bir tane fotoğrafı ya da işte bir güzel anıyı gördüğün zaman belki kıskanmıyorsun ama neden ben o an bunu hissetmiyorum, böyle mutlu değilim ya da bunu yaşamıyorum diye bir kafandan bence bir düşünce geçiyor. Sadece benim değil, bence herkesin geçiyor. O yüzden biraz da Instagram'ı da biraz yavaşlatmaya karar verdim. Çok fazla kullanmıyorum son zamanlarda. Bence biraz ara ara böyle detoks yapmak fikri bana şu an cazip geliyor. Çok fazla bakmamak, çok fazla ilgilenmemek ya da başkalarıyla değil de daha çok kendinin ne yaptığıyla ilgilenmek daha mantıklı geliyor bu aralar. Son zamanlarda bence delirmek yeni normal. Yani bu Covid zamanı işte hep bu yeni normal muhabbeti vardı. Bence post Covid döneminde de biraz bu tarz anksiyeteler yaşamak, aşırı kaygılanmak her şeye gereğinden fazla, çok fazla beyninin içinde yaşamak, e, ufak depresyonlar, buhranlar, birçok insandan uzaklaşmak ya da onlara daha çok sarılmak ya da hiçbir şey yapasınızın gelmemesi, evde oturmak istemek, dışarı çıktığında tekrar bir an önce eve dönmek istemek, kanepeden kalkmamak, yataktan kalkamamak çok fazla yaygın bana kalırsa ve bunu mesela Twitter'da falan da baktığımda görüyorum birçok insanda. Yani evet, Covid'in getirmiş olduğu bence çok büyük bir buhran. Sanki böyle bir şey gibi hissettiriyor bana. Mesela bu 45'lerde işte bu İkinci Dünya Savaşı sonrası büyük bir buhran dönemi var. İnsanların yaşadığı çok büyük bir işte boşluk, ailesini, eşini kaybetmek, savaştan çıkmış olmak, korku, panik, her an ne yaşayacağını bilmemek. Bütün bunların insanlarda yarattığı çok büyük bir bunalım var o dönemlerde. Bence bu Covid'in de ve bu işte savaş, iklim krizi muhabbetleri, bütün bunların da insanlarda yarattığı çok büyük bir buhran ve kafa karışıklığı, belirsizlik var. Ve bütün bunların yaratmış olduğu bir de tabii ki ekonomik boyut ve sosyal boyutlar var. Bunlar da insanı daha da bunaltan ve baskı hissettiren şeyler. Bence o yüzden bunları yaşamamız çok normal. Yaşamıyor olmamız zaten mümkün değil gibi geliyor bana. Ve gerçekten bunu çok fazla insanda görüyorum. O yüzden böyle bu videoyu çekmek istedim. Ben dediğim gibi yani geçen yazdan beri böyle bir karmaşık bir ruh hali içindeydim. Şu an yeni toparlanıyorum diyebilirim. Şu an hala İstanbul'dayım, ailemin yanındayım. Bence bunun da büyük bir etkisi var. Çünkü ne de olsa birileriyle olmak, yalnız olmaktan her zaman daha iyileştiren bir şey. Kafanızın dağılması açısından, başka şeylerle uğraşmak açısından, sabah uyandığınızda birilerini görmek, en azından iki sohbet edebilmek, beraber yemek yiyebilmek açısından. O yüzden bence yalnız olanlar da, yani ben de mesela yalnız yaşıyorum normal. Yani yalnız yaşamıyorum ama bundan sonraki süreçte muhtemelen yalnız yaşayacağım. Önemli olan sanırım kendinle de kalabiliyor olmak güzel bir şey ama böyle bir topluluklara karışmak da, bazen gönüllü işler yapmak da, bulunduğun mahallede bir yardımlaşmak da, bence bunların hepsi çok mümkün şeyler ve
vaktimizi çok daha almayacak şeyler. O yüzden bunlara yönelmek daha iyileştirici olabilir. Dediğim gibi İstanbul'a geldiğimden beri özellikle bu kendi sorunlarım hakkında daha rahat konuşmaya başladım. Belki bunda terapi almamın da etkisi var bir yandan. Çünkü gerçekten terapi aldığınız zaman bir şeyleri daha doğru açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Sanki kendiniz ondan öncesinde kendinizde böyle bir hani bir yetersizlik ya da bir yanlışlık var gibi hissedebiliyorsunuz. Ama aslında terapi biraz onu kırmak açısından oldukça faydalı. Aslında bir yanlış yok. Dünya düzeni bazen insanları bu şekilde etkileyebiliyor. Ve bazı şeyleri kolay kaldıramayabiliyorsunuz ve bunun için yardım almanız gerekiyor. Ve bunda hiçbir sorun yok. Ama dediğim gibi bunu ben konuşmaya başladığım andan itibaren etrafındaki herkes benzer şeyleri yaşadığını bana söylemeye başladı. Ondan öncesinde mesela çok yakın arkadaşlarımla bile daha böyle goy goy muhabbeti yapıyordum açıkçası. Bu kadar kendi içimi de açmıyordum. Çok fazla kendi problemlerimden bahsetmiyordum. Kafamda düşündüğüm şeylerden, kaygılarımdan, korkularımdan, kendimi kötü hissettiğimi bile söylemiyordum çoğunlukla. Ve bunu söylemeye başladığım andan itibaren herkesin, ama istisnasız herkesin aynı şekilde kendi korkularını, kendi kaygılarını, yaşadığı problemleri, ufak ya da büyük e, buhranları bana anlatmaya başladığını fark ettim. Aslında bu bir yandan iyi çünkü bence ilişkileri de derinleştiren bir şey. Mesela ben buraya geldiğimden beri e, bir bir sürü arkadaşımla konuştum, eski arkadaşımla. Ve herkesin hayatında çok zorluklar var haliyle. Ve bunlar çok fazla konuşulmuyor. Mesela bir arkadaşım ne kadar onun da bir ayrılık yaşadığı bir süreç oldu ve ondan sonrasında ne kadar büyük zorluk yaşadığından işte ve psikiyatrist desteği aldığından bahsetti. Bir Instagram'da bir arkadaş, yani çok eski bir çalışma arkadaşımın daha bir zor bir dönemden geçtiğini öğrendim. Normalde bu konularda çok fazla konuşmayan, genellikle belki de çoğu şeye daha aslında böyle belki de yüzeysel baktığını düşündüğüm bir arkadaştı. Ama ne kadar aslında yazdığı bir şeye ne kadar aslında derin olduğunu ve ya da derinleştiğini bu süreç içinde fark ettim. Mesela ablamla konuştum. Ablamın da ne kadar zorlandığını, iki çocukla ve yaşadığı ekonomik problemlerle bu uğraşırken aslında hayat içinde ne kadar yıprandığını fark ettim. Aslında bir yardım almak istiyor olsa da ekonomik sebeplerden ötürü şu an için bir yardım alamadığını ve sadece kendi kendini iyileştirmeye çalıştığını fark ettim. Ama en azından bunu bence konuşmuş olmamız bile ona iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü etrafınızda bunu konuşabileceğiniz arkadaşlarınız ya da yakınlarınız olduğu zaman bu tarz şeyleri aşmak biraz daha kolay olabiliyor. Tabii ki terapi almak bunun daha profesyonel ve ileri boyutu. Ama Türkiye'de benim gördüğüm insanlar terapi alamıyor doğru düzgün. Çünkü sigortanın karşılamama gibi bir problemi var ya da devlet hastanesinde çok fazla ilgilenilmiyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden birçok insan aslında sorununu kendi kendine halletmeye çalışıyor. Ben o yüzden kendimi bir yandan tabii şanslı hissediyorum. Buna erişebildiğim için, buna sahip olduğum için. Yani terapi almanın da ne kadar değerli bir şey olduğunu bir kere daha anlamış oldum. Dediğim gibi her yerde bunu görüyorum. Bir başka bir arkadaşımla konuştum geçenlerde. O da daha yeni Almanya'ya taşındı iş için. Çok uzun süre beklemek zorunda kaldı ve sevgilisiyle beraber orada yaşayacaklar. Ee, Henüz yeni evlendi. Sevgilisiyle beraber orada nasıl yaşayacağı, ne yapacağı, işte bunların kaygıları şu an onda mevcut. Ve sevgilisinde de mevcut. Ben bakıyorum, ben mesela Hollanda'ya gittiğimden beri işte 4 yıl oldu neredeyse. Bu kaygıları hep taşıyorum üzerimde. Son 3 yıldır, tabii 3 yıldır özellikle Covid'de başladığından beri, yani psikiyatriste gittiğim andan itibaren bana söylediği şey şu oldu. 2 yıldır ya da 3 yıldır yoğun bir stres altında olduğumu söyledi ve bunu paylaşmadığımı söyledim ona ve tabii ki bu paylaşmamanın verdiği bir ekstra bir içe atma ve kendi kendine bunu daha da büyütme durumu yaşanmış durumda. O yüzden son zamanlarda
bunu konuşabiliyor olmak, insanlarla daha açık ifade ediyor olmak, karşı taraftan da benzer tepkiler almak, reaksiyonlar almak. Sanırım insanların birbirini iyileştirdiği bir süreç. O yüzden yani bu tarz sorunlar yaşayan insanlar bence bunu konuşmaktan, bunu anlatmaktan bence çekinmemeli. Çünkü siz konuştuğunuz, yani bir adım attığınız zaman karşı taraf 2 adım atıyor. Ve bu çok kıymetli bir şey. Çünkü bir arkadaşınızla tabii ki muhabbet ediyorsun, işte goy goy yapıyorsun, dışarı çıkıyorsun, eğlenmek istiyorsun arkadaşınla. Çok normal bir şey bu. Ama en azından problemleri de arada kendi yaşadığın, hissettiğin, kötü hissediyorsan kötü hissediyorum diyebilmeli insan. Bu çok normal bir şey. Ve o zaten konuştuğun zaman süreç içinde kendini iyi hissetmeye başlıyorsun illaki. Çünkü bir arkadaşına bir problemini anlattığın zaman karşı taraf seni ister istemez eğlendirmeye, neşelendirmeye ya da o kafanda düşündüğün, kurduğun şeylerin aslında gerçek olmadığını belki, gerçek olanların da her zaman bir çözümünün olabildiğini söylüyor. Biz kendimize bunu yapamıyoruz. Yani kendi kendimize konuşurken kendimize karşı bir arkadaşa davrandığımız gibi davranmıyoruz. Kendimize karşı her zaman daha acımasızız ve daha bir korkumuz varsa onu 3 korkuya, 5 korkuya ya da kaygıya dönüştürmeyi başarabiliyoruz. Çünkü en ufak bir şey aklımıza geldiği zaman işte ne bileyim ya işsiz kalırsam diye düşünüyorsun kendi kendine. İşte ben zaten işte iyi değilim, zaten yetersizim. Yanımdaki arkadaşım benden daha iyi çalışıyor. Zaten beni patron sevmiyor. İşte işsiz kalırsam eyvah kiramı nasıl ödeyeceğim? Önümüzdeki ay ne yaparım? Ne kadar zamanda iş bulabilirim? Zaten piyasa kötü, ekonomi kötü. Yani bu böyle en ufak bir düşünce, yani ya işsiz kalırsam düşüncesi böyle sarmal gibi sizi bir yere çekiyor. Ve o çektiği yer hiç de iyi bir yer değil aslında. Yani bir kaygı 5-10 kaygıya saniyeler içinde dönüşebiliyor. İşte bunu dönüştürmeden aslında o ilk daha gerçekleşmemiş olan o kaygıyı ve korkuyu aslında belki biriyle paylaştığınız zaman o diyecek ki manyak mısın? Niye işsiz kalasın? Yani şu an düzenli giden bir işin var belki. Tamam, problemler olabilir ufak tefek ama sen sonuçta deneyimli bir çalışansın, kaç senedir çalışıyorsun. Niye işsiz bir anda seni çıkartsınlar? Ayrıca bu kadar zaman deneyimin var. Çıksan bile bir yerde iş bulabilirsin. Patronun seni niye sevmiyor olsun? Bu senin kafanda kurduğun bir şey. Yani aslında birçok şey biz kendi kafamızda var olmayan şeyleri kendi kafamızda kurduğumuz için zaten bütün bu işte anksiyete ve ondan sonra gelen depresyon gibi şeyleri yaşıyoruz. Aslında bunları en başında biriyle paylaşabiliyor olsak bazı şeylerin aslında gerçekleşmeyen şeyler olduğunu, belki de asla gerçekleşmeyeceğini fark edebileceğiz. Dolayısıyla yardım almak tabii ki çok önemli. Bunun bir ortak bir problem olduğunu, herkeste var olduğunu, birçok insanın aynı problemleri yaşadığını, aynı sorunları, aynı kaygıları, korkuları, buhranları yaşadığını unutmamak lazım. Sadece bunu daha rahat ifade edebiliyor olmak bence önemli. İçe kapanmamak, bu tarz düşünceleri içe atmamak. Hatta en önemlisi bence bunu tabii ki mizaha vurmak. Çünkü kendinle konuştuğun zaman kendi kendine mizah yapmak ya da bunu dalgaya almak biraz daha zor belki ama bir arkadaşınla konuştuğunda sen mizaha alamıyorsan bile karşı taraf belki onu mizahla sana bir yanıt verip senin o kafanda gerçek zannettiğin bütün o saçma sapan düşünceleri bir anda yerle bir edebilir. O yüzden başkalarıyla konuşmanın vermiş olduğu rahatlama ve boşalma da böyle bir şey. Dolayısıyla bir şekilde hayatın devam ettiğini, aslında yaşarken zorlukların bile bazı şeyler öğrettiğini insana, kayıplarında, korkularında, kaygılarında, aslında bütün o zorlanmaların da yaşarken insana çok şey öğrettiğini hatırlamak ve o anların da aslında önemli olduğunu anlamak önemli olan. Bunu tabii ki bir yerden söylemek istemiyorum. Hani yukarıdan bir yerden sanki böyle bir öğretmen edasıyla. Ama yaşarken de bunu yapmak zor tabii ki. Çok kolay bir şey değil.
Biliyoruz hepimiz bunların hepsini. Ama tabii ki o zorlanmayı yaşarken bunu fark edip bununla barışmak, bunu kabullenmek ve dalga geçmek ya da işte bazı şeyleri birilerine anlatmak çok zor geliyor. Ama işte dediğim gibi bir adım attığın zaman bence gerisi geliyor ve ondan sonrası çok daha kolaylaşıyor. Ama tabii ki bir yerden de belki bir hayata karışmak, başlamak, işte bir şeyler yapmak da önemli. Bu şeyin ne olduğunu tabii ki herkes kendi bulması gereken bir şey. Yani yazı yazmak da önemli. Mesela şimdi ben böyle bir defterim var. Kırpıntı defteri. Böyle mesela işte şiir yazmak, bir şeyler yazmak. Bana iyi geliyor açıkçası. Ya da müzik dinlemek. Mesela geçen gün gidip böyle bir sürü plak aldım. Sahaflardan, Beyoğlu'ndan. Zaten çok Beyoğlu zaten özlediğim bir yerdi. O yüzden de hem orayı gezmek hem orada işte plak toplamak falan güzel oldu. Sonra birkaç tane daha plak aldım. Sonra onları burada dinleyemiyorum İstanbul'da şu an aile evinde bir şey yok. Pick-up yok ama Hollanda'ya döndüğüm zaman dinleyeceğim kendi pick-up'ımda. Böyle biraz işte oraya giderim kendime biraz tam da böyle şey bir de pick-up'lar aldım. Kendimi kesmelik pick-up'lar. Böyle Sezen Aksu'lar falan. Zaten yeni bir ayrılıktan çıktım. Daha henüz bir ay falan oldu. O yüzden şu an yani çok da iyiyim diyemem belki ama hani konuştukça iyileşiyorum aslında. İyi geliyor. Çünkü konuştuğun zaman bir yandan da aslında farklı insanlardan problemlerini dinlediğin zaman da aslında kendi probleminin bazen ne kadar boş beleş olduğunu da anlayabiliyorsun. O açıdan da iyi oluyor. Sonuç olarak hepimiz yaşıyoruz. Bence delirmek yeni normal. Herkes biraz kafayı yemiş durumda. Yani herkes bence antidepresan kullansa kullanır çok net. Mesela, yani benim ablamın kocası mesela 3 yıl antidepresan kullanmış ve bana göre o böyle çok rahat yani bir tip hani ben duyduğumda biraz şaşırdım hatta. Ama hayat insanı biraz bazı noktalarda zorluyor, delirtiyor ve o zaman da yani böyle yardımlar almak bence normal ve hiç de şaşılacak bir durum değil. Yani bu yeni dünya düzeni hakikaten biraz insanı her konuda biraz sıkıştırıyor bence. O yüzden çok da belki hayatın içinde çalışarak, sevdiğin şeyleri yaparak, sevdiğin insanlarla birlikte olarak paylaşarak, güzel anları, mutlu mutsuz anları paylaşarak bunu en aza indirmek mümkün. Çünkü öbür türlü hakikaten çok fazla düşündüğün zaman ve bunu bir şekilde boşaltmadığın zaman yazıyla, müzikle, başka şeylerle o zaman daha da zor bir hal alabiliyor. Bence bunun ilacı bu en net şekilde. Teşekkür ettim. Umarım abone olursunuz, beğenirsiniz, paylaşırsınız.